Şimdi altın tarafına baktığımız zaman globalde etkili olan bir altın ve bu altınla birlikte arkadaşlar ons altın tarafında 1805 dolar üzerinde hareketlerin oluşması, tabii ki gram altın ve gram gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini sağlıyor. Bizlerin sizlerle birlikte takip ettiğimiz önemli seviyelerimiz var ve bu önemli seviyeler neticesinde de ons altın tarafında beklediğimiz yükselişin hala da yukarı yönlü devam etmesi bizler için olası durumda. Fed'in özellikle son yapmış olduğu 0,50 bas puanlık faiz artışının ardından bir miktar kar satışları geldi. Bu da gayet doğaldır. Bunu önceki videolarımızda sizlerle birlikte paylaştık. Bu beklenti önceden satın alındığı için altın ve gümüş tarafında aşağı yönlü kar satışları devam etti. Tabii bu kar satışlarının 1760 dolar üzerinde altının onsunda kapanışlar gerçekleşmediği sürece buranın önemli bir destek olacağını ve 1805 doların bizler için takibinin olması gerekli olan önemli seviye olduğunu sizlerle birlikte her zaman için paylaştık ve panik yapılmaması gerektiğini, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla grafikler üzerinde formasyonların etkili olacağını ve bu formasyonlar neticesinde de asıl büyük ana hedef bölgesine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini söyledik. Tabi ons bazlı olarak gram altın ve gram gümüş tarafında da birazdan değineceğiz. Ve dolar Türk lirasındaki yatay seyrin devamı halinde de bizler ons altın tarafında sizlerle birlikte şimdi 1805 dolar üzerindeki kapanışları takip edeceğiz. Bu kapanışlarla birlikte bizler için yukarıda 1828 direnci takip edilecek. Önemli direnç ve onun üzerinde de arkadaşlar 1858 dolarlar civarına doğru ons altında artık yukarı yönlü seyrin devam etmesi beklentilerimiz durumundaki takip seviyelerimiz. Altın ve gümüş tarafında yön yukarıdır. Buradaki hareketler ve formasyonların tamamlama hedeflerini ben zaten sizlerle birlikte takip ediyorum. Ve buradan da bunları paylaşacağım. Ana hedef bölgelerini önceki videolarımızda sizlerle birlikte paylaştık. Siz de oradan bunları takip edebilirsiniz. Gram altın tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar ons bazlı altın hareketleriyle birlikte orada da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz. Özellikle 1060 dolar 1060 TL seviyesi gram altın için önemli bir seviyeydi. Buradaki tutunumların devamı yukarı yönlü sıkışmanın yukarı yönlü atmasıyla birlikte buradaki hareketlilik de hızlanacaktır. Sizlerle birlikte burada bir 1170 Türk Lirası hedef bölgemiz mevcut. Formasyon gereği takip ettiğimiz bir yükselen üçgen formasyonumuz vardı. Buranın 1035 TL civarından kırıldığını sizlerle birlikte belirlemiştik. Daha önceki yapmış olduğumuz analizlerden. Bu arada kanalımıza üye olmamış arkadaşlarımızı mutlaka kanalımıza davet ediyoruz. Kanalıma üye olmuş arkadaşlar geriye dönük birkaç videoda seyrederlerse orada da güzel takip yönleriyle ilgili daha iyi bilgiler edineceklerdir. Ve şu an kanalımıza da bir beğeni atarsanız daha fazla arkadaşımıza kanalımızın ulaşma imkanı olacaktır. Evet, 1035 TL seviyesi bizler için önemli bir destekti ve kırılımın geldiği bölge takip ettiğimiz bir bölgeydi. Ve 1035 üzerinin kırılmasıyla birlikte sizlerle bizim takip ettiğimiz iki önemli direnç noktası 1050 ve 1076. Bunlar bizler için önemli çünkü buradaki hareketlerin ve kanal hareketlerinin yukarı yönlü devamı için bu seviyenin yukarı yönlü kırılması gerekliydi. Ve beklentilerimiz doğrultusunda bugün itibariyle tekrardan 1076 direncinin üzerinde hareketleri gram altında izliyoruz. Şimdi bizler için gram altında özellikle takip etmemiz gereken 1091 direnç bölgesi, onun üzerinde 1117 direnç bölgesi mevcut arkadaşlar ve hareketlerin artık önümüzdeki FED faiz kararlarının 45 gün sonra olacak olmasından kaynaklı olarak da burada da gene bir rahatlama, altın için rahatlama ve yukarı yönlü seyrin devamı beklentilerimiz dahilinde. Benim ana hedefim ve formasyonlar hedefim olarak Forex ve Viyop'ta işlem yapan arkadaşlarımız da var. 1158 direncinden sonra arkadaşlar 1170 TL civarına doğru buradaki hareketin bir düzeltme seviyesinin gelebileceği noktaya kadar gitmesi beklentilerim dahilinde. O yüzden sizlerle birlikte buradaki ana hedef bölgesini
gram altın yatırımcılarıyla birlikte takipte kalıyoruz. Gümüş tarafına baktığımız zaman gümüş onsta gayet güzel yukarı yönlü hareketler geldi. Oradaki kırılımlar da bizler için 23.38 üzerinde 24 dolarlar takip ettiğimiz önemli seviyemizdi. Ve tekrardan oradaki 24 dolar seviyesini gümüş ons tarafında da takip etmeye başladık. Şimdi gümüşün ons bazındaki hareketlerde bizler için önemli olan asıl ana hedef bölgesi, takip ettiğimiz ana hedef bölgesi biliyorsunuz 27 dolar 60 sent civarına doğru buradaki çanağın tamamlanması şeklinde bir hareket beklentimiz var. Buradaki çanağı da dediğimiz gibi arkadaşlar 27 dolar 60 sent civarında tamamlanması beklentim dahilinde. Ve aynen buradaki hareketler artık yukarı yönlü 23.38 22.60 seviyesinin üzerinde kaldıkça gümüşün onsunda da yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Bu da beklentimiz dahilinde. Bizler için şimdi gümüşün ons tarafında en yakın olan direncimiz 24.41 seviyesinden geçen bir direnç bölgemiz mevcut. Bu direnci yakından takip edeceğiz. Alttaki önemli destek bölgesi orada da 23.65 seviyesi arkadaşlar. Bu iki kanal aralığı şimdilik bizim için takipte kalmamız gereken bir kanal aralığımız. Ana hedef bölgemiz olarak da hala da 27 dolar 60 sent civarına doğru şuradaki formasyonun tamamlanması beklentilerimiz dahilinde olan önemli bir seviye. Gümüş gram takip eden arkadaşlarımız için de güzel yukarı yönlü hareketler izlemeye başladık. O da gümüş gramı özellikle takip eden arkadaşlarımız için bizlerin bir hediyesi olsun. 12 lira 70 kuruş seviyesinden başlayan bu harekette formasyon hedefi olarak beklentimiz olan seviyemiz 16 lira 40 kuruş seviyesine kadar buradaki hareketlerin devam etmesi şeklinde yükseliş 13.40 desteği özellikle benim için önemli bir destekti. Ve bu destek üzerinde tutunmayla birlikte 14 lira 10 kuruş seviyesi artık bir destek durumunu almış durumda. En yakın takip edeceğimiz şu an için direnç bölgemiz ise 14 lira 55 kuruş civarından geçen alan. Onun üzerinde 15.26 direncimiz ve ana hedef bölgemizde 16 lira 42 kuruş civarına doğru gram gümüşte özellikle yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi yönünde sevgili dostlarım. Evet, sizler için oldukça basit bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Grafikleri olabilirliğini burada sizlerle birlikte takip etmeye çalışıyoruz. O yüzden sizler de bu grafiklerde destek ve direnç noktalarını takip ederseniz sizler için de iyi olacaktır. Euro TL'de ana hedef bölgemize çok yakın seyrediyoruz. Burada 20.04 civarından geçen bölge bizim için bir ana hedef bölgemiz. O yüzden şu an 19.80 civarlarındaki Euro TL'de 20.04 dikkat edilecek bir alan. Eğer ki bu alan üzerinde bakalım kalıcı olabileceğiz mi? Eğer kalıcı olamazsak 19.68 desteğine doğru hareketler geri çekilebilir. Çünkü formasyon tamamlanma hedefimiz bu bölgeden geçtiği için Euro takip eden sevgili dostlarımız burada verdiğimiz direnç bölgesini dikkatli bir şekilde takip etsinler. İki destek bölgemiz 19.68 ve 19.46'dan geçiyor. Ana hedef bölgemize de oldukça yakın bir bölgede seyir halindeyiz. Günlük kapanışlar bazında gene Euro'yu takip edeceğiz arkadaşlar. Orada da Christine Lagarde'ın açıklamaları mevcut. Bu açıklamalar doğrultusunda da gene Euro kendine yön bulacaktır. Faiz artışlarının devam edeceğinin sinyali orada da geldi. Zaten ABD dolarında takip ettiğimiz Powell'ın yapmış olduğu basın açıklamasında da vermiş olduğu sonuçlarla birlikte onlar da yukarı yönlü faizleri artışının devam edeceğini bizlere bildirmişti. Keza İngiltere Merkez Bankası da gene aynı şekilde faiz artışlarına devam edeceğini bildirdi arkadaşlar. Ve sterlinde beklentimiz olan seviyemiz 23.63 seviyesindeki ana hedef bölgemiz. Burayı yakından takip ediyoruz. Burada gene destek bölgemiz arkadaşlar 22.85 civarından geçen alan. Burası bizim için bir destek bölgesi olarak takip edeceğimiz alan idi. Şimdilik direnç olarak gözükse de bunun altındaki en yakın 22.37'den geçen bir destek bölgemiz var. Şu şekilde biz bunu 22.85 ve 23.15 şeklinde yukarı yönlü
takip etmeye devam edeceğiz. Destek ve direnç bazlı olarak buradaki hareketlerinde devam etme olasılığı oldukça yüksek ve takip ettiğimiz grafik üzerinde de gene tepe noktamız 23.65 seviyesinden geçen alan olacak sterlin takip eden sevgili dostlarımız için. Bitcoin tarafına baktığımız zaman BTC-USD paritesindeki arkadaşlar hareketin özellikle benim için şurada yatay seyrinin devam etme durumu mevcut. Orada da yukarı yönlü tekrardan hareketlerin seyredebilmesi için şuradaki 17.000 doların üzerinde 17.200 doların üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Grafiğimiz üzerindeki noktasal olarak kapanışları aldık. Fakat bunun üstünde kapanış alamadık. Gördüğünüz gibi tam noktasal olarak buradan bir geri dönüş seviyesi yaşadık. O yüzden tekrardan hareketlerin hızlanabilmesi için burada çizdiğimiz grafiğin üst tarafında kapanışlar görmemiz şart. O da bugün itibariyle 18.300 seviyelerinden geçiyor. Bu 18.300'ün üzerinde kapanışlar başlarsa burada da agresif hareketleri sizlerle birlikte takip edeceğimiz günler gelecek demektir. Onun sinyali henüz gelmiş değil. Fakat buradaki yatay yukarı yönlü seyir yatay paralel seyir haline almış durumda. Ama yön olarak baktığımız zaman hafif yukarı yönlü buradaki seyrinde devam ettiğini hep birlikte sizlerle burada takip ediyoruz sevgili dostlarım ve takip etmeye de devam edeceğiz. Evet, ekonomik gelişmeler, dünyadaki ekonomi haberlerini sizlerle birlikte. Dolar Türk Lirası tarafına baktığımız zaman asgari ücret görüşmelerinde de sona gelinmesi, burada EYT'lilerle ilgili haberlerin açıklanacak olması, yeni yıla giriş itibariyle Dolar TL kurundaki seçim hareketlerinin ve yukarı yönlü hareketin burada pek istenmemesi durumları söz konusu hala devam ediyor. Fakat dolar kurunda takip ettiğimiz şuradaki 18.62 üzerindeki kapanışlar bizlere yatayda giden seyrin 18.71 civarına doğru devam edeceğini göstermekte. Burada da hareketler yıl sonu, yılbaşı yaklaştığı 2023 yılına girilmesiyle birlikte arkadaşlar hareketin hızlanması yönünde beklentim mevcut. Tabi sizlerle birlikte bunu dolar kurunda takip ediyoruz. Bakalım buradaki yatay seyir yerini yukarı yönlü alabilecek mi? O yüzden dolar kuruyla ilgili hala da beklentimiz aynıdır. 18.36 bizler için kritik öneme sahip olan bir destek. Onun üzerinde 18.62 destek bölgesi direnç bölgemiz. Şu an itibariyle destek konumuna geçmiş bir alan. Yukarıda da 18.71. Buradaki yatay seyir devam ettikçe bizler hala buradaki rakamlar üzerine kilitlenmiş durumdayız. Yukarı yönlü hareket 18.71 civarını kırmasıyla birlikte 19 lira 50 kuruş seviyesine kadar uzanacaktır. Benim düşüncem yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla bu yöndedir ve 19.50 civarlarına doğru izin verileceğini düşündüğüm bir dolar kurundaki hareketin devam etmesi beklentilerim dahilinde. 18.71 hala da direnç konumunda devam ediyor. Bunun kırılması, üzerindeki kapanışların gelmesi 19 lira 50 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareketi tetikleyecektir diye düşünüyorum sevgili dostlarım. O yüzden dolar konumunda takip eden sevgili dostlarımız, eğer aşağı yönlü hükümetin aklında bir plan var ise bu cari açık ortamında bunun pek mümkün olabileceği düşüncem yok. Fakat böyle bir düşüncede gelecek olur ise arkadaşlar 18.36 dikkatli bir şekilde takibimizde olacak en önemli seviyedir. Bu da B planı olarak dolar kurunda elimizin altında bir yerde bulunsun. Burada yatay seyir hala devam ediyor. Yukarı yönlü hareketlerin hızlanabilmesi için ise dediğim gibi 18.71 üzerinde dolar kurunda kapanışlar görür isek hareketler bu sefer yukarı yönlü seyrini devam ettirir. Evet, videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı ve kanalımı dışarıdan şu an seyreden tüm sevgili dostlarımızı da kanalımıza üye olmaya davet ederekten hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.